Herkese merhaba, hoş geldiniz. Almanya ABC'si devam ediyor. Bugün planı biraz değiştirdim. Daha önce biliyorsunuz alfabenin yarısına kadar yaklaşık gelmiştik. Biliyorsunuz geçenlerde hep birlikte Anneler Günü'nü kutladık. Değerli annelerimizin Anneler Günü'nü kutladık. Bu vesileyle bana bir maddeyi eklemek çok mantıklı geldi. Bu madde Almanya'ya göç ettiyseniz Anneler Günü ve Babalar Günü ile ilgili. Bence bu konuda bir bilgi eksiği var. Yani muhtemelen vardır diye düşünüyorum. Özellikle son zamanlarda Almanya'ya geldiyseniz bu ayrıntıları bilmeyebilirsiniz. Ben öncelikle Anneler Günü ve Babalar Günü ile ilgili olarak tarihi geçmişten biraz bahsedeceğim. Ondan sonra Almanya ve Türkiye arasında bir benzerlik var mı, bir fark var mı? Bunları izah etmeye çalışacağım. Videonun sonuna kadar izlemeyi sakın unutmayın. Şimdi Anneler Günü'yle başlıyorum. Halihazırda Anneler Günü'nü kutlamış olduğumuz için yakın bir zamanda A harfinden Anneler Günü'yle başlayalım. Şimdi Anneler Günü modern çağda Amerika'dan dünyaya yayılmış olan bir şey. Biliyorsunuz 20. yüzyılın başlarında Amerika'nın bir bölgesinde başlayan bir hareketle yanlış hatırlamıyorsam annesinin vefatı üzerine 2 hafta sonra o 2 haftada bir pazar gününe denk geliyor. Orada bir kutlamayla yani bir anma töreniyle başlıyor ve ondan sonra yavaş yavaş kademe kademe dünyaya yayılıyor. Avrupa'ya yayılmasında mesela Almanya yayılmasında çiçekçilerin bir girişimi var. Tabii buradan sonra iş biraz kapitalizme dönüyor diyebiliriz. Burada bunu söylersek hata yapmayız. Akabinde bu konuya siyaset de damga vuruyor. Özellikle 1934'teki Nazi Almanyası'nın biraz da propaganda amacıyla Anneler Günü'nü resmiyete dönüştürmesi var. Yani Hitler ve Goebbels Anneler Günü'nü gerçekten resmi bir gün olarak ilan ediyorlar. Bunun üzerinde çok fazla tartışma da yapılıyor. Bunu söylemek lazım. Çünkü annenin o zamanki toplumdaki imajı ve onlara verilen görevle ilgili olarak modern çağda bazı tartışmalar var. Çünkü annenin görevini yerine getirmesi biraz çocuk doğurmayla bağlantılı gibi. Çok çocuk doğuranlar ve çok çocuk büyütenlere ödüller bile veriliyor. Bunlardan en ilginci devlet nişanı veriliyor. Bu devlet nişanı biliyorsunuz Avrupa'da birçok devlet nişanı haç şeklindedir. Burada anne haçı diye bir ödül veriliyor. Ve bu Nazi döneminde 1934'ten sonra rastlanan bir şey. Enteresan bir tarihi geçmiş. Ve akabinde de belli bir süre sonra standart hale gelerek Mayıs'ın ikinci pazarında kutlanmaya başlıyor. Gördüğünüz gibi kutlanma günü Türkiye'de ve Almanya'da farklılık arz etmiyor. Yani aynı günde kutlanıyor. Modern çağda günümüzde kutlanma şeklinde bakarsak da annelere ziyaret olabilir, olmayabilir. Ziyaret olduğunda hediye vermek olabilir. Aynı şekilde Türkiye'de benzer şekilde kutlanıyor. Almanya'da da bu şekilde kutlanıyor. Modern çağda. Şimdi Babalar Günü'ne gelelim. Babalar Günü'nün geçmişi biraz daha ilginç. Modern çağdan daha da geriye gidebiliyoruz. Çünkü bunun dini bir geçmişi de var. Almanca'da Christi Himmelfahrt denilen bir Miraç olayı var. Yani İslam'da da Miraç kandili biliyorsunuz kutlanıyor birçok Müslüman tarafından. Hristiyan aleminde de İsa'nın göğe yükselişi Miraç kutlanan bir şey. Bu Hristiyan takviminde sabitlenmiş. Yani Hristiyan takvimi de biliyorsunuz günleri sabitlemek için ay takvimini kullanır ama kullanımı biraz farklı. Bu Miraç günü Paskalya'dan 40 gün sonra kutlanıyor ve her zaman Perşembe'ye geliyor. Bunu unutmamak lazım. Her zaman Perşembe'ye geliyor Babalar Günü Almanya'da. Ve orada dini kökenden yola çıkarak siyaset yine damgasını vuruyor. Ve 1934 yılında gene Nazi Almanyası bunu resmileştiriyor. Yani Perşembe'ye yani o Paskalya'dan sonra 40 gün geçtikten sonra gelen Perşembe'ye bu sabitleniyor ve Babalar Günü resmiyete dönüşmüş oluyor. Tabii Perşembe'ye gelen bir bayram
Aynı zamanda köprü gününü de beraberinde getiriyor. Cumaları da izin alıp insanların birçoğu tabii daha uzun bir izin dönemi geçirebiliyor. Bunun tarihiyle ilgili şöyle bir hikaye var. Berlin'deki babaların, bu gerçekten babalar bu arada, Berlin'deki babaların bu tarihi dini geçmişten yola çıkarak birlikte geziler düzenlediği ve o gezilerde bir noktadan sonra şenliğe ve bayrama dönüştürüldüğü iddiası var. Berlin'den sonra da bütün Almanya'ya yayılıyor. Ama dediğim gibi bunun 1934 yılında aynen Anneler Günü'nde olduğu gibi Almanya'da resmiyete dökülmesi çok ilginç. Burada tabii ilginç olan bir nokta var. Yani biz Babalar Günü'nü Türkiye'de Almanya ile aynı anda kutlamıyoruz. Bu benim çok şaşırdığım bir şeydi. Dolayısıyla tanıştığınız insanların eğer Anneler Günü'nü, Babalar Günü'nü kutluyorsanız kutladığınız zamana dikkat etmeniz gerekiyor. Yani Türkiye'deki akrabalarınızla, anne babanızla birlikte onların günlerini kutlarken Almanya'da aynı günler kullanılmayabilir. Anneler Günü'nde aynı günü kullanabilirsiniz. Bu Mayıs'ın 2. pazarıdır ama Babalar Günü'nde farklı gündür. Yani bugün takvimlere işleniyor Almanya'da. Zaten Babalar Günü Vatertag, Herrentag dendiği de oluyor. O şekilde buna dikkat etmeniz lazım. Çünkü Türkiye'de Haziran ayının 3. pazarı herhalde Babalar Günü. Aynı güne denk gelmiyor. Yani aynı güne denk gelmediğini unutmamak lazım. Bununla ilgili söyleyeceğim ayrıntılar şimdilik bu kadar. Yani ben bir bilgi de vermek istiyorum hazır bu konu gelmişken. Yorumlar arasında bir talep gelmişti videoların tasniflenmesiyle ilgili. Playlist oluşturmamla ilgili. Onu oluşturdum. Bunların alt konu başlıkları var. Bunlara dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bir kısım video adab-ı muaşeretle ilgili. Diğerleri örf, adetlerle ilgili. Bir kısmı çocuk yetiştirme, yurt dışında Almanya'da çocuk yetiştirme ve çocuk ile ilgili. Bir kısmı Almanya'ya uyumda olmazsa olmaz noktalarla ilgili. Ve son olarak da daha az nadiren çektiğim siyasetle ilgili videolar var. Bunu da bir tasnif konusu yaptım. Videolarımı bu şekilde playlistler halinde izleme şansınız var. Hangi konuya ilgi duyuyorsanız ona göre izleme şansınız olur diye düşünüyorum. Anneler ve Babalar Günü ile ilgili olarak söylemek istediklerim bunlar. Umarım bu video sizin için çok faydalı olmuştur. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın diyorum.